Derya bundan önce rakamlar yerine aslında hikayelerin öneminden bahsetti. Şimdi de Facebook Türkiye olarak aslında çok ilham verici hikayeleri olduğunu düşündüğümüz 3 girişimciyi, 3 şirket sahibini kendi hikayelerini paylaşmak için sahneye davet etmek istiyorum. Bedrettin, sizde Hogarth'ın aslında kuruluş hikayesi de gayet enteresan ve ilham verici. Onu paylaşabilir misin? Biz Hogarth'ı 2014 senesinde aslında ilk baştaki amacımız bir tasarım ofisi kurmaktı. Bir elektronik mühendisi arkadaş, bir mimar, bir de grafik tasarım mezunu bir arkadaş bir araya gelip bir fikirlerimizi sunabileceğimiz bir ortam yaratmak istedik kendimize. Aklımızda bir sürü proje vardı aslında. Yani bu projeleri de insanlara sunup bir şekilde geri kazanım elde edebiliriz diye düşündük. Daha sonra kurumsal firmalara, küçük işletmelere, kafelere dekoratif işler yaptık. Yani grafik tasarımı ve mimarlığı birleştirerek aslında özel kişiye özel ya da firmalara özel tasarımlar geliştirmeye çalıştık. Sonra dedik ki ya biz her firmaya tek tek özel tasarım yapacağımıza kendi ürünlerimizi tasarlayalım ve ürünlerimizi birçok insana ulaştıralım dedik. Yani bir ürünü, bir tasarımımızı aslında binlerce kişiye ulaştırırsak daha avantajlı bizim için. Çünkü tek tek bir tasarım yapıyorsunuz, herkese revizeleri geliyor, yüzlerce revize. Ondan sonra insanlardan geri dönüş elde etmeye çalışıyorsunuz. Biraz da maddi boyutu var. Tabii her zaman tahsil edemiyorsunuz alacaklarınızı falan. Klasik Türkiye gerçeği. Daha sonra dedik ki biz bir ürüne dönüştürelim. Buna e-ticaret üzerinden satışını gerçekleştirelim. Ama şu stratejiyi uyguladık. Mavi Okyanus stratejisi diye bir şey var. İnternette bulabilirsiniz bunu bir şekilde. Kitabı da var. Yani isteğimiz ürünün yüksek yenilik içermesi ama düşük maliyetli olmasıydı aynı zamanda ve rekabetinin hiç olmayacağı bir alanda olmasıydı ürünün. Farklı materyaller üzerine çalıştık. İşte plexiglass, ondan sonra ahşap, eskitme ahşap, ondan sonra metal. Dedi ki metal bizim için iyi. Ve metal wall art kategorisini oluşturduk sıfırdan. Yani böyle bir kategoriyi ilk biz oluşturmuş olduk. Ve bunun da bir adı olması lazım. Bunu bir marka olarak yapalım. Biz bunun fikir babası olarak buna bir isimlendirelim. Böyle gitsin, devam etsin dedik. Ondan sonra hem de metalle özdeşleştiren, o sertliği içinde barındıran, ondan esinlenen, hem de biraz da İskandinav esintileri olsun, akılda kalıcı olsun diye ismine de Hogarth adını verdik. Böylelikle Hogarth başlamış oluyor. Bu yolculukta karşısına çıkan zorluklar nelerdi? Nasıl aştınız? Belki bunlarla ilgili de ilham kaynağı olabilirsiniz buradaki girişimcilere. Yani bizim karşılaştığımız en büyük zorluk, yeni bir ürün geliştirdiğimiz için bunu insanlara tanıtmamız çok zor oldu ilk başta. Çünkü tasarımı yapıyorsunuz, sonra ürünü geliştiriyorsunuz, nasıl duvara asacaksınız, nasıl çözeceksiniz, bunların yanında bir de tanıtım yapmanız gerekiyor insanlara. Yani bunu siz evinizde bunu astığınızda salonunuz bu şekilde görünecek gibi görsellerle bunu desteklemeniz gerekiyor. İlk başlarda görsel fotoğraf çekimleri yaptık, işte dijital görseller oluşturduk. Tabii bunları kullandık Facebook, Instagram sayfamızda. Daha sonra tanıtım için biz 2 yıl bocaladık. Yani şöyle diyeyim, sürüncemede geçti. 2014 senesi ve 2016 yılı arasında bir 2 yıllık sürünceme oldu. İşte Ar-Ge'lerimiz devam etti, ürünler acaba böyle bir şey tutar mı tutmaz mı, biz dışarıya projelerimize devam ettik falan. Dedik ki artık bu işin adını koyalım, bu iş olacaksa olsun, olmayacaksa da biz deyin başka projelere gidelim. Çünkü bir şeyin üzerinde çok fazla yoğunlaşmak da bir süre sonra insanı bayıyor. Dedik ki 2016'nın Haziran ayında biz görsellerimizi, her şeyi web sitemizi tamamladık. Ürünlerimiz güzel bir şekilde koleksiyonu hazırdı. Ondan sonra sosyal medya ve Facebook'umuzda düzenledik. Dedik ki hadi 1000 TL'lik bir reklam yapalım. Ne olacak? Tabii 1000 TL o zaman için büyük bir para. Biz sıfır sermayeyle oluşan bir oluşumuz. Sadece Facebook'taydı. Sadece Facebook, Instagram'daydı. 1000 TL'lik reklam karşılığında biz 8000 TL'lik yani 1'e 8 oranında bir gelir elde ettik o sırada. Dedik ki çok iyi ya, biz artık gördük. Yani insanların tepkisinin olumlu olduğunu görünce bu bize bir gaz verdi. Dedik ki devam edebiliriz, oluyor yani bu iş. Sonra 8000 getirinin 5000 TL'sini daha kullandık. Sonra 40.000 TL çıktı.
Yani yine 1'e 8'i kullandık. Tabii o zamanlar rekabetimiz hiç yoktu. Direkt o sektöre girdiğimizde insanlar farklı bir şey dediler ve bunu anladılar. Ondan sonra böyle bir sene içinde biz 5 kişilik bir ekipten 25 kişilik bir ekibe çıktık. Yani bu tanıtımlarımızla. Tabii zorluk bunun ilk başında vardı ama bir senede biz onları hızlı aşabildik. Çünkü görsellerimizi iyileştirdik, yeni ürünler, yeni koleksiyonlar, web sitesi tamamıyla profesyonelleşti. Kendimiz de geliştirdik tabii bu süre zarfında. Daha sonra tabii ürünsel zorluklar sürekli karşılaşılıyor ama ilk baştaki o şeyi atınca üzerinizden hamlığı, işte kendinizi geliştirmeye başlayınca o artık gerisi gelmeye başladı. O sıkıntılar bizim için oydu. Yeni bir ürün olması, sıfırdan tanıtım yapmanız, ürünü geliştirmeniz, tedarikçilerle tanışmanız en zorluğu oydu. Ama onu da atlattık diye düşünüyorum. Bedrettin, sen Facebook, Instagram tarafından bahsettin. Hogarth'ın aslında bir yurt dışına açılma hikayesi de var. Şu anda 2 ofisiniz var. Biri Almanya'da, biri Denizli'de. Biraz o yurt dışına açılmaya nasıl karar verdiniz? Oradaki yolculuktan da biraz bahsedebilirsen çok iyi olur. 2016 senesinde o dediğim durumdan sonra bir sene içinde işte 2017'nin ortalarına doğru biz yeni bir ofise çıkıp 25 kişilik bir ekip olduk. Daha sonra dedik ki yurt dışına da açılalım bir şekilde ve satışlarımızı oradan da gerçekleştirelim. Aynı web sitesi üzerinden yurt dışı yani ekstra shipping maliyeti alaraktan satışlarımıza başladık. Tabii o sıralar PayPal vardı galiba. PayPal bir 3-4 ay sonra direkt gitti. Biz gidiyoruz dedi. Ondan sonra dedik ki biz yurt dışında bir şirket açmalıyız. Çünkü hem PayPal ödeme yöntemleri güvenilir olmalı yurt dışında. Çünkü Türkiye'de kendimizi zaten zar zor tanıttık, güzel bir süreç geçirdik. Ama yurt dışında da bu daha uzun geçmesin, en azından bazı şeyleri halledelim, ödeme yöntemleri gibi. Yurt dışında güzel lojistik bir merkez belirledik. Zollingen diye bir kent var Düsseldorf'un yakınında. Oraya bir merkez açmaya karar verdik. Aynı zamanda da lojistik merkezimiz olacaktı orası. Ürünlerimizi oraya gönderip oradan dağıtım yapacaktık. Hem bize bu maliyetten kazanç sağlayacaktı, kargo maliyetlerinden. Oraya yerleştik. Ondan sonra tabii şirket merkezi yurt dışı orası gözüküyor. Yurt içi, Türkiye'deki merkezimiz burası ama bütün operasyonel operasyonlarımız Türkiye'deki ofisimizden yürütülüyor. Orada sadece lojistik operasyonlar var. Bizim gidiş maceramız bu şekilde oldu. Bunun dışında farklı bölgelere bu tip lojistik merkezler açmayı düşünüyoruz. Amerika hedefimiz var, Avustralya var, İngiltere var ama bunların hepsi lojistik merkezler olacak. Biz biraz onu outsource edemedik yani. Biz outsource etmeyi denedik ama çok maliyetli oldu. Ürünlerimiz biraz çok fazla hacim kaplıyor. Tabii belli bir ölçekten sonra aslında outsource edilebilir ama biraz biz butikte kalmak istiyoruz. Çok fazla şey değil. Ama bu da bir seçenek. Her zaman biz onu istedik ama bizde yürümedi yani. Şirketi kurarken yurt dışı satışları, yurt dışına biz satış yapacağız. Sadece Türkiye değil. Kafanızda var mıydı? Yoksa sonradan mı bunu geliştirdiniz? Nasıl ilerlediniz? Biz ilk başlarda biz tamamıyla kuruluş aşamasında dahi biz internasyonel bir firma olacağız. Bu işi geniş ölçekte yapacaksak yapalım, yoksa bir anlamı yok diye düşündük. Tüm tasarımlarımız yurt dışındaki sitelerden takiple mesela onları trendlerini takip ederek de geliştirdik. İşte yurt içinde takip ediyorduk, yurt dışında takip ediyorduk. Tamamıyla bu planla yapılmış bir olaydı. Ama tabii bunun zamanını bilemiyorduk. PayPal bize biraz yani hızlandırdı. Bize bir tokat atmış oldu PayPal. Hadi dedik gidiyoruz biz. Yani yurt dışında da devam edelim. Aslında bunun şeyi buydu. Anladım. Tamam. Ama burada en ilginç nokta şu, bizim tamamıyla sosyal medyamız Türkçeydi. Ayrı bir sosyal mecra mı açalım, yoksa aynı mecrada mı devam edelim diye çok düşündük. Web sitesi aynı mı olsun, farklı mı olsun? Daha sonra dedik ki iki çift dil kullanalım. Önce Türkçe, sonra İngilizce. İlk başta böyleydi. Takipçilerimizin %10'u sadece yabancıydı ilk başlarda. Şimdi %55'imiz falan yabancı. Daha sonra dedik ki önce İngilizce, sonra Türkçe. Şimdi İngilizce, Türkçe olarak mesela devam ediyor. Sosyal medyayı da biz zaten vitrin olarak kullanıyoruz. Yani insanları bayıyor. Bakın bu ürünüm var, bunu alacaksınız, bak şu fiyata, bu fiyata, ikisini alana bir tanesi bedava. Böyle kullanmıyoruz biz sosyal medyayı.
Çünkü insanların içinde yaşadığı bir canlı bir şey var. Eşini, dostunu takip için geliyor. Biz de oraya, biz bunu yapıyoruz, biz şunu yapıyoruz, bakın böyle bir şey var. İşte güncel sanatsal trend olaylar. Ondan sonra bakın bir sonraki koleksiyonumuz bu şekilde olacak. Tasarımlarımız böyle ilerliyor, nasıl, beğenir misiniz gibisinden bir vitrin olarak kullanıyoruz onu. O da bizim bir konseptimiz olmuş oluyor. Bu da bizim yurt dışına gitmemizde kolaylık sağlamış oldu bu şekilde kullanmamız. Harika. Peki buradaki girişimcilere, işletme sahiplerine bu yolculuğunuzu düşünerek neler önerirsiniz? Benim iki önerim var aslında yeni girişimcilere ya da genelde internette e-ticaret yapacak insanlara, bu işe başlayanlara. Birincisi yenilik. Yenilik çok önemli. Kendinizi sosyal, yani milyarlarca kişinin kullandığı bir platformda ön plana çıkarmak istiyorsanız çok yenilikçi bir fikriniz olması lazım. Yani bu fikri oluşturmak için artık sizin kolay ulaşabileceğiniz kaynaklardan yararlanmanız daha iyi. Çünkü yeniliğe önem verin, ulaşılabilir olması bu yeniliği destekleyecektir. Yani şöyle bir laf var, yani televizyonu icat eden mucit dedi ki, bundan sonra daha büyük bir icat yapılamaz demişti. Televizyonu icat ettikten sonra tüplü televizyon düşünün. Ondan sonra neler icat edildi. Siz de artık her şey yapıldı, bulundu diye düşünmeyin. Kesinlikle her zaman en yeni ürünü ya da en yeni icadı, en yeni fikirleri ön plana çıkarmaya çalışın. Birinci önceliğim bu olacaktır. İkinci önerim de şu, bir konsept yaratmak çok önemli. Bir ayakkabı bile satıyorsanız, yani küçümsediğimden değil, ayakkabı ya da gül tablası bile satıyorsanız buna bir hikaye ekleyebilirsiniz. İçine bu hikayeyi bununla özdeşleştirebilirsiniz. Ve arkasında yarattığınız konseptle, bu hikayeyle birlikte hem sizi insanlar Facebook'tan, Instagram'dan takip edecek, hem sizin yeniliklerinizi takip edecek, hem de o insanlara tekrar reklam bütçesi ayırmak zorunda kalmayacaksınız. Düşünün, o insan artık sizi takip ediyor olacak ve size bir sempati duyacak. Siz bir bağlantı kuracaksınız artık o konseptinizle. Bir de şöyle düşünün, hiçbir şekilde ben şeyi çok görüyorum böyle, ben çok yetenekliyim işte, bunu yaparım, işte bu iş kolay ya, fındık fıstık falan filan. Kesinlikle yetenek hiçbir şey değil arkadaşlar. Yetenek sadece sizin konseptinizi oluşturmanızı sağlayan bir araç. Çünkü şöyle düşünün, dans yarışmasında kimse dansçının çok iyi dans edip etmediğine bakmaz. Hepsi koreografinin iyi olduğuna, hikayenin iyi olup olmadığına bakarlar ve birinciler bu şekilde seçilir dans yarışmalarında. Siz de aynı şekilde konseptiniz ise dünyanın en yetenekli tasarımcısı olun, bir yere gelemezsiniz. Bu konsept, hikaye, tanıtım aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Yetenek sadece destekleyen bir şeydir. O yüzden rehavete çok kapılmayın, mutsuzluğa da kapılmayın. Sürekli yenilikçi olun ve sürekli hikayenizi paylaşın, edin, insanlarla bir connection kurun ve bunu insanlara sürekli hissettirin. Tabii canlı tutarak bunda vitrininizi. Vitrini de hiçbir şekilde katalog gibi düşünmeyin. Yani benim ürünüm şu kadar fiyat, işte şu, bak bizde televizyon da var, işte da var, değil. Ben buyum. Kendini anlat. Yani kendini anlat ve onlara senin bir şekilde bir bağ kurmanı sağla. Benim önerebileceğim en iyi tavsiye vereceğim ilk şey budur. Süper. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldiniz. Gökçe Güner, Mucit Fanda kurucu ortağı, Mehmet Kutlu, Volkan kurucu ortağı, Kemal Karabel,